3 Eylül 2025. Pekin'de İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü için görkemli bir tören düzenleniyordu. Çin Halk Cumhuriyeti'nin lideri Xi Jinping ev sahibiydi. Yanındaki en dikkat çekici iki konuk ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore'yi yöneten Kim ailesinin 3. kuşak temsilcisi Kim Jong-un idi. Fakat dünya basınının ilgisini çeken meydandaki askeri gösteri değildi. Üç lider Tiananmen Meydanı'na doğru yürürken açık kalan bir mikrofon, Xi ile Putin arasındaki sıra dışı konuşmayı kaydetti. Konu gündelik siyasetin çok ötesindeydi. Xi ile Putin, biyoteknolojinin hızla geliştiğinden ve organ nakilleri sayesinde insanların yakın gelecekte 150 yıl, hatta daha uzun süre yaşayabileceğine dair giderek güçlenen inançtan söz ediyordu. Belki de bir gün insanın artık hiç ölmesi gerekmeyecekti. Bu konuşmayı asıl çarpıcı kılan yalnızca konusu değildi. Dünyanın en güçlü otoriter liderleri arasında gösterilen ve ülkelerindeki iktidarı yakın zamanda bırakmaya niyetli görünmeyen bu isimler 22. yüzyılı görebilme ihtimallerini tartışıyordu. Başka bir ifadeyle onlar iktidarı ne zaman bırakacaklarını değil, ölümü nasıl geciktirebileceklerini konuşuyordu. Bu görüntü Vladimir Putin'in hayatındaki temel çelişkiyi gözler önüne seriyordu. Kuzey Kore, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Kim ailesi tarafından yönetiliyordu. Çin ise komünistlerin 1949'daki iç savaş zaferinden bu yana tek parti düzeniydi. Oysa yalnızca çeyrek yüzyıl önce dünyada Vladimir Putin'in adını bilenlerin sayısı son derece azdı. Rusya'nın Sovyet sonrası ilk lideri Boris Yeltsin, 31 Aralık 1999'da onu geçici halefi ilan ettiğinde dünya şaşkına döndü. Çünkü bundan yalnızca 10 yıl önce Putin, Doğu Almanya'da görev yapan orta düzey bir KGB görevlisiydi. Peki bu adam nereden gelmişti? Gerçekten hiç yoktan mı yükselmişti? Yoksa ailesinin Rus devletine, siyasete ve güvenlik kurumlarına uzanan daha eski bağları mı vardı? Gizli servetlerin, tartışmalı akrabalıkların ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı öne sürülen devlet bağlantılarının ardında nasıl bir aile bulunuyordu? Bu yalnızca Vladimir Putin'in değil, Putin ailesinin hikayesi. Vladimir Putin'in aile geçmişine uzanan izler son derece siliktir. Ataları arasında tanınmış devlet adamları, güçlü din görevlileri ya da büyük toprak sahipleri yoktu. 18. ve 19. yüzyıl Rusyasında Putin soyadını ülke çapında duyurmuş seçkin bir aileden söz etmek mümkün değildir. Bunun bir nedeni ailenin mütevazı konumuysa, diğer nedeni Rusya'nın kendisiydi. Serflik, köylülerin toprağa ve toprak sahibine bağlı yaşadığı, onun izni olmadan bulunduğu yeri terk edemediği bir düzendi. Rusya'da ancak 1861'de kaldırılmıştı. Ural Dağları'nın doğusundaki uçsuz bucaksız topraklarda nüfus son derece seyrek, devlet kayıtları ise düzensizdi. İmparatorluğun tamamını kapsayan ilk genel nüfus sayımı ancak 1897'de yapılabildi. Üstelik Çarlık dönemi sona erene kadar aynı ölçekte ikinci bir sayım gerçekleştirilemedi. Bu nedenle sıradan bir Rus ailesinin soyunu 19. yüzyılın gerisine götürmek oldukça güçtür. Putinler için de durum farklı değildir. Belgelerin gösterdiği kadarıyla aile zenginlikten ve siyasi nüfuzdan uzak, sıradan bir hayat sürüyordu. Yaşadıkları yer Avrupa Rusyası'nın Moskova'nın kuzeybatısında kalan Tver bölgesiydi. Burası Moskova ile Sankt Petersburg arasındaki ana güzergah üzerinde bulunuyordu. Bazı araştırmalar aileye ait izleri 1628'e kadar takip eder. O yıl Yakov Nikitin'in adı, Moskova'nın batısındaki Borodino köyünün arazi ve nüfus kayıtlarında görülür. Nikitin'in Putinlerin atalarından biri olması mümkündür. Ancak bunu kesinleştirecek kesintisiz bir soy zinciri bulunmuyor.
Bu kayıtların tutulduğu topraklar, Romanov hanedanının ilk hükümdarı Çar 1. Mihail'in amcası Ivan Romanov'a aitti. Romanovlar 1917'ye kadar Rusya'yı yönetecekti. Ayrıntı kulağa etkileyici gelebilir. Ancak Putinlerin Romanovlarla akraba olduğunu ya da saraya yakın yaşadığını göstermez. Aile, hanedana ait geniş mülklerde yaşayan sayısız sıradan topluluktan yalnızca biriydi. Putin ailesinin hikayesi ancak 19. yüzyılın sonlarında belirginleşmeye başlar. Karşımıza çıkan ilk isim Spiridon Ivanovich Putin'dir. Spiridon, 19 Aralık 1879'da Tver'de doğdu. Babası Ivan Petrovich Putin, annesi Paraskeva Matveyevna Putin'di. Çocukluk yılları Rus halkının yoksullukla boğuştu. İmparatorluğun ise köklü bir değişimden geçtiği döneme rastladı. Bu düzenin kaldırılması toplumsal yapıyı sarsmıştı. Çar II. Alexander'ın geniş kapsamlı reformları ise ekonomik ve toplumsal hayatı kısmen serbestleştirmiş, sanayileşmenin önünü açmıştı. Fakat şehirler büyüyüp eski yapı çözülürken yeni bir siyasi öfke doğuyordu. Anarşistler, yerleşik değerleri ve bütün geleneksel otoriteleri reddeden nihilistler ve komünistler giderek daha fazla taraftar kazanıyordu. Spiridon henüz bilmiyordu. Fakat bu fikirlerin açacağı yol hem Rusya'nın hem de kendi ailesinin kaderini değiştirecekti. Spiridon 12 yaşına geldiğinde Rusya 1890 bir kıtlığının pençesindeydi. Açlık 1892 boyunca da sürdü. Tam bu sırada çocuk bir akrabasının işlettiği hana çalışmaya gönderildi. Ailenin onu meslek öğrenmesi için mi yoksa evdeki bir boğazı eksiltmek için mi gönderdiği bilinmiyor. Ancak o günlerin Rusya'sında çalışabilecek yaştaki bir çocuğun evden ayrılması bütün ailenin hayatta kalmasını sağlayabilirdi. 1890'lı yılların ortalarında Spiridon köy hayatını geride bırakarak Sankt Peterburg'a gitti. Büyük Petro'nun 18. yüzyılın başında Baltık kıyısında kurduğu bu görkemli başkent, imparatorluğun Avrupa'ya açılan yüzüydü. Spiridon burada bir mutfağa çırak olarak girdi ve aşçılığı öğrenmeye başladı. Şehirde geçirdiği yıllar boyunca Rusya art arda sarsıldı. 1904'te başlayan Rus-Japon Savaşı, 1905'te Japonya'ya karşı alınan aşağılayıcı bir yenilgiyle sonuçlandı. Aynı yıl devrim patlak verdi. Çar II. Nikolay'ın mutlak yönetimine duyulan öfke, Duma adı verilen parlamentonun kurulmasını zorunlu kıldı. 1914'te ise Birinci Dünya Savaşı başladı. İmparatorluk sallanırken Spiridon mutfakta çalışmayı sürdürüyordu. Aile içinde anlatılan bir hikayeye göre 1912'de açılan Astoria Oteli'ne gelen Grigori Rasputin'e bile yemek hazırlamıştı. Rasputin, mistik güçleri ve şifacılığıyla ün kazanmış. İmparatorluk ailesinin güvenini elde etmiş tartışmalı bir isimdi. Ne var ki Spiridon'un ona yemek hazırladığına ilişkin bu anlatıyı doğrulayacak güvenilir bir kayıt yoktur. 1917'ye gelindiğinde eski düzen artık ayakta duramıyordu. Şubat Devrimi Romanov hanedanını devirdi. Çar II. Nikolay'ın savaş yönetimindeki başarısızlığı ailesiyle birlikte iktidardan uzaklaştırılmasına yol açtı. Aynı yılın Ekim'inde yeni takvime göre Kasım ayında Lenin'in önderliğindeki devrimci komünist hareket olan Bolşevikler yönetimi ele geçirdi. Ülke iç savaşa sürüklenirken Spiridon Sankt Peterburg'dan ayrılıp Tver'e döndü. Şehir daha sonra Vladimir Lenin'in anısına Leningrad adını alacaktı. İç savaş sona erdiğinde Spiridon yeniden bu şehre gitti. Putin ailesinin geçmişindeki en tartışmalı anlatı da tam burada başlar. Vladimir Putin'e göre dedesi, Bolşevik lider Vladimir Lenin'in kişisel aşçısıydı. Lenin 1924'te öldükten ve Joseph Stalin Sovyetler Birliği'nin tartışmasız hakimi olduktan sonra da zaman zaman Stalin için yemek pişirmişti. Stalin çevresindeki herkesten kuşkulanan bir diktatördü. Yemeğini hazırlayan kişinin sıkı bir güvenlik denetiminden geçmesi kaçınılmazdı. Bu nedenle Spiridon'un Sovyet gizli polisi olarak çalışan ve daha sonra KGB'nin öncülü haline gelen NKVD ile bağlantı kurduğu da öne sürüldü.
Eğer doğruysa bu hikaye Putin ailesini Sovyet iktidarının merkezine daha ilk yıllardan bağlıyordu. Fakat tarih etkileyici hikayelerden fazlasını ister. Spiridon'un Lenin ve Stalin'le onlarca yıl süren yakınlığını doğrulayacak bağımsız belgeler son derece sınırlıdır. Spiridon'un Sovyet liderleriyle ilişkisine dair anlatının ana kaynağı torunu Vladimir Putin'dir. Hikaye 2018'de internet üzerinden yayımlanan ve yalnızca Putin adını taşıyan 2 saatlik belgeselle geniş kitlelere ulaştı. Röportajı yapan gazeteci Andrei Kondrashov, aynı günlerde Putin'in seçim kampanyasında sözcülük görevini üstlenmişti. Bu nedenle konuşma, bağımsız bir tarih araştırmasından çok, devlet başkanının kendi aile hikayesini anlattığı siyasi bir yapım niteliğindeydi. Putin, dedesinin Moskova yakınlarında devlet yöneticilerinin dinlenmek için kullandığı Daça adı verilen bir kır evinde önce Lenin'e, ardından Stalin'e yemek hazırladığını söyledi. Buradan hareketle Spiridon'un NKVD mensubu olduğu varsayımı yayıldı. Stalin gibi bir yöneticinin mutfağına sıradan birinin giremeyeceği açıktı. Yine de mantıklı görünen bir varsayım belge yerine geçmez. Belgeselde Spiridon'un ölümüne yakın yıllara kadar Sovyet yöneticileri için çalıştığı da anlatılıyordu. Oysa Spiridon 1965'te 86 yaşında öldü. Bu yaşa kadar etkin biçimde aşçılık yaptığı düşüncesi pek inandırıcı değildir. Rus arşivlerini inceleyen araştırmacılar da hikayeyi bütünüyle doğrulayamadı. Spiridon gerçekten aşçıydı ve yetişkinlik hayatının büyük bölümünü Sankt Petersburg ile Leningrad'da geçirmişti. 20'li yıllarda Lenin ya da Stalin için birkaç kez yemek hazırlamış olabilir. Fakat Sovyet yönetiminin zirvesine onlarca yıl boyunca yakın kaldığını gösteren sağlam kanıtlar yoktur. Ailenin 20. yüzyıl ortalarındaki yoksul hayatı da böyle güçlü bir bağlantının varlığı konusunda kuşku yaratır. Spiridon, Olga Ivanovna ile evlendi. 1900'lü yılların sonlarından 1920'lerin ortalarına kadar 4 oğulları ve 2 kızları oldu. Oğullarından ikisi 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybetti. Diğer çocukların hayatına ilişkin kayıtlar sınırlıdır. Buna rağmen ailenin bazı kolları Vladimir Putin'in iktidara gelmesinden sonra iş dünyasında elde ettikleri başarılarla gündeme gelecekti. Spiridon'un torunlarından Igor Putin önce orduda görev yaptı. Kuzeni devlet başkanı olduktan sonra ise finans ve iş dünyasında hızla yükseldi. Bizim takip edeceğimiz aile kolu Spiridon ile Olga'nın bir başka oğlundan devam eder. 1911 doğumlu Vladimir Spiridonovich Putin, yani Vladimir Putin'in babası. Vladimir Spiridonovich 1928'de Maria Ivanovna Shelomova ile evlendi. Moskova yakınlarındaki Pominovo köyünde tanışmışlardı ve nikah kıyıldığında ikisi de yalnızca 17 yaşındaydı. Daha sonra Leningrad'a taşındılar. Vladimir donanmaya katılarak askerlik hizmetine başladı. İlk oğulları Albert henüz bebekken öldü. İkinci çocukları Viktor, 2. Dünya Savaşı'ndan önce dünyaya geldi. Ancak o da savaşın sonunu göremeyecekti. Ailenin dünya tarihine geçecek 3. oğlu ise çok daha sonra doğacaktı. Putin ailesinin her kuşağı Rusya'nın başka bir felaketiyle sınandı. 19. yüzyıl reformlarının ardından Çarlık düzeni çözüldü. 1. Dünya Savaşı, devrim ve iç savaş ülkeyi baştan sona yıktı. Savaşların arasına kıtlıklar girdi. 1891'deki açlığın yaraları kapanmadan 1921 ile 1922 arasındaki büyük kıtlıkta yaklaşık 5 milyon insan öldü. 10 yıl sonra Sovyet yönetimi özel çiftlikleri devlet denetimindeki büyük ortak yapılarda zorla birleştirmeye başladı. Kolektifleştirme adı verilen bu uygulama ve hızlı sanayileşme politikaları, Ukrayna ile Güneybatı Rusya'da milyonlarca insanın ölümüne yol açan Holodomor adlı büyük açlığı doğurdu. Ardından rejimin gerçek ya da hayali düşmanlarının tutuklandığı, sürgüne gönderildiği veya idam edildiği Stalin tasfiyeleri geldi. Bunları önceden belirlenmiş hükümlerin okunduğu göstermelik davalar izledi. Bu yüzden 1939'da başlayan 2. Dünya Savaşı, Rus halkı için tek başına bir kopuş değil, yıllardır süren felaketlerin devamıydı.
Sovyetler Birliği savaşın başında Nazi Almanyası ile anlaşarak Polonya'yı paylaştı. Ardından Baltık devletleriyle bugünkü Moldova ve Ukrayna arasında kalan Besarabya'yı işgal ederek kendi topraklarına kattı. Bu nedenle savaşın ilk aşaması Moskova açısından avantajlı görünüyordu. Fakat 1940 yazında Alman ordusu Sovyet sınırını geçti. Naziler yalnızca Kızıl Ordu'yu yenmek değil, Bolşevik düzenini ortadan kaldırmak ve ülkenin geniş topraklarını ele geçirmek istiyordu. Putin ailesi bu savaştan neredeyse sağ çıkamayacaktı. Vladimir Spiridonovich, savaş öncesinde denizaltılarda görev yapmıştı. Alman saldırısı karadan ilerleyince pek çok denizci gibi o da kara birliklerine aktarıldı. 1941 sonbaharında Alman Kuzey Ordular grubunun Leningrad'a yöneldiği cephedeydi. 1941 yılının Kasım ayının ortalarında birliği şehrin yaklaşık 30 kilometre dışında düşman hatlarının gerisine gönderildi. Amaç Alman ilerleyişi hakkında bilgi alınabilecek bir askeri saha ele geçirmekti. Göreve çıkanların çoğu geri dönemedi. Vladimir yaralandı, ağır donma belirtileri gösterdi ve dondurucu soğukta bilincini kaybederek yere yığıldı. Onu bulan Kızıl Ordu askerleri hastaneye yetiştirdi. Aylar süren tedavi yalnızca yaralarını iyileştirmedi. Büyük ihtimalle hayatını da kurtardı. Çünkü iyileşme sürecindeyken milyonlarca Sovyet askerinin hayatını kaybettiği Kerç Yarımadası ve Stalingrad gibi ölüm oranı son derece yüksek cephelere sevk edilmedi. Yine de savaşın izini ömür boyu taşıdı. Yaraları nedeniyle artık aksayarak yürüyecekti. Ailenin diğer üyeleri aynı şansa sahip değildi. Maria'nın annesi Ekim 1941'de Moskova yakınlarında patlayan bir top mermisiyle öldü. Haziran 1942'de ise Vladimir ile Maria'nın küçük oğulları Viktor, kuşatma altındaki ülkede yayılan difteriye yenik düştü. Vladimir, savaşın kalan bölümünde yaraları nedeniyle çoğunlukla idari görevlerde çalıştı. Leningrad kuşatması Ocak 1944'te yaklaşık 2,5 yılın ardından sona erdi. Çifte daha sonra Baskov sokağındaki bir apartmanın 5. katında küçük bir daire verildi. Evde sıcak su ve banyo yoktu. Lavabonun yanında yalnızca tek gözlü bir gaz ocağı bulunuyor, merdiven boşluğundaki dar tuvaleti bütün kat kullanıyordu. Putin ailesi, savaş sonrasındaki 20 yılını bu mütevazı dairede geçirecekti. Leningrad Savaşı'nın yıkıntılarından yeniden doğarken Putin ailesinin hayatı da beklenmedik biçimde değişti. Maria, 7 Ekim 1952'de bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe babasının adı verildi. Vladimir. İlk 2 oğullarını kaybeden çift, aile hayatlarının yalnızca ikisi ve yitirdikleri çocukların hatırasından ibaret kalacağını düşünmüş olmalıydı. Bu doğum, yıllar süren acının ardından gelen yeni bir başlangıçtı. Maria 40'lı yaşlarının başında yeniden anne olmuştu. Ancak yıllar sonra Vera Putina resmi hikayeye karşı çıktı. 1999'dan itibaren Vladimir'in gerçek annesi olduğunu, çocuğun 1950'de doğduğunu ve daha sonra başka bir aileye verildiğini iddia etti. Anlattıklarına göre Vladimir ile Maria çocuğun biyolojik değil, evlat edinen ebeveynleriydi. Bu iddialar hiçbir zaman güvenilir kanıtlarla doğrulanmadı. Yine de tartışmanın yıllarca sürmesi, Putin ailesinin geçmişine ilişkin kayıtların ne kadar kapalı olduğunu gösteriyordu. Bugün bütün dünyanın tanıdığı Vladimir Putin, Leningrad'ın yoksul mahallelerinde büyüdü. Savaş bitmişti. Fakat Baskov sokağındaki apartmanlarda fareler hala gündelik hayatın parçasıydı. Dar ve kalabalık evde durmak yerine avlulara çıkıyor, mahalledeki sokak grubuna katılıyordu. İlkokul ve ortaokuldan sonra bir teknoloji enstitüsünde kimya ile manyetizma üzerine eğitim aldı. 1970'te aldığı diploma, üniversite derecesinden çok lise sonrasındaki bir yıllık uzmanlık eğitimine karşılık geliyordu. Ardından Leningrad Devlet Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladı. Anne ve babası 20. yüzyılın sonuna kadar yaşadı. Maria 1998'de, Vladimir Spiridonovich ise yaklaşık bir yıl sonra
1999'da öldü. Putin'in 70'li ve 80'li yıllardaki yaşamının ana çizgileri bilinir. Ayrıntıların çoğu ise hala karanlıktadır. Çünkü Vladimir Putin artık sıradan bir hukuk öğrencisi değildi. Bir istihbarat görevlisi oluyordu. Üniversite yıllarında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. Stalin döneminin NKVD'si artık yerini Soğuk Savaş'ta Amerikan CIA'nin karşısında duran KGB'ye bırakmıştı. Putin mezun olur olmaz Leningrad'daki 401. KGB Eğitim Okulu'na alındı. Bu kadar hızlı kabul edilmesi, kurumun onu öğrencilik yıllarından beri izlediğini düşündürüyor. Sonraki 10 yılını eğitim, masa başı görevleri ve Sovyetler Birliği içindeki istihbarat çalışmalarıyla geçirdi. 70'lerin sonlarıyla 80'lerin başlarında Singapur, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji'yi kapsayan gizli operasyonlara katıldığı söylendi. Fakat bu hikayeler büyük olasılıkla doğru değildir. Putin bu ülkeler hakkındaki raporları Rusya'daki masasından hazırlıyordu. Gerçek anlamdaki ilk önemli yurt dışı görevi 1985'te başladı. Soğuk Savaş'ın Avrupa cephesinde bulunan ve resmi adı Alman Demokratik Cumhuriyeti olan Doğu Almanya'ya gönderildi. Dresden'de görevlendirilen Putin, burada Doğu Alman Gizli Servisi Stasi ile birlikte çalıştı. Özel hayatını da bu yıllarda kurdu. 1983'te Ludmila Aleksandrovna Shkrebneva ile evlendi. Kızları Maria Nisan 1985'te, Katerina ise Ağustos 1986'da dünyaya geldi. Putin'in Doğu Almanya'daki görevi 1985'ten sonra Doğu Avrupa'yı sarsan gelişmelerle bambaşka bir anlam kazandı. O yıl Mihail Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin başına geçti. Glasnost adı verilen siyasi açıklığı ve perestroika olarak bilinen ekonomik yeniden yapılanmayı başlattı. Amacı komünist sistemi yıkmak değildi. Sınırlı piyasa reformları ve daha açık bir yönetim anlayışıyla sistemi kurtarmaya çalışıyordu. Fakat açılan kapıyı yeniden kapatmak mümkün olmadı. 1986'daki Çernobil felaketi, devletin gizlilik kültürünü ve yönetim zaaflarını açığa çıkardı. Milyonlarca insan Sovyet sistemini sorgulamaya başladı. 1988 ile 1989'da gösteriler bütün Doğu Avrupa'ya yayıldı. Amerikan liderliğindeki NATO'ya karşı kurulmuş Sovyet askeri ittifakı, Varşova Paktı da aynı süreçte çözülüyordu. Macaristan ile Avusturya arasındaki sınır açılınca Berlin Duvarı işlevini kaybetti. 1989'un sonlarında barışçıl gösteriler duvarı yıktı. Bir yıl sonra Sovyetlerin Doğu Almanya, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya üzerindeki hakimiyeti sona ermişti. Artık tartışılan Doğu Avrupa değil Sovyetler Birliği'nin kendisiydi. Putin 1990'da Rusya'ya döndü. Ayrılmadan önce Dresden bürosundaki çok sayıda KGB belgesinin yok edilmesine yardım etmişti. Almanya Ekim ayında yeniden birleşince Doğu Almanya'daki görevin de anlamı kalmamıştı. Döndüğünde ülke ağır bir krizin içindeydi. Gorbaçov, reformları yetersiz bulanlarla Sovyet tarihine ihanet ettiğini düşünen muhafazakarlar arasında sıkışmıştı. Putin, bir yıl içinde önce Gorbaçov'un otoritesinin, ardından bütün Sovyet düzeninin çöküşünü izledi. Aylar süren görüşmelerin ardından Sovyetler Birliği 26 Aralık 1991'de resmen dağıldı. Gorbaçov bir gün önce istifa etmişti. Yerini, Gorbaçov'un gücü azalırken Moskova'da adım adım yükselen Boris Yeltsin'in liderliğindeki yeni Rusya Federasyonu aldı. Putin'in siyasete giriş kapısını 1970'li yılların başında üniversitede tanıdığı hukukçu Anatoly Sobchak açtı. Sobchak 1991 yazında Leningrad'ın belediye başkanı seçildi. Şehir de kısa süre sonra eski adı Sankt Peterburg'a kavuştu. Putin 5 yıl boyunca Sobchak'ın yanında belediye yönetiminde orta kademeli bir yetkili ve siyasetçi olarak çalıştı. 90'lı yıllarda devlete ait fabrikalar, petrol tesisleri ve eski Komünist Parti mülkleri tartışmalı özelleştirmelerle el değiştiriyordu. Bu satışları kolaylaştırabilecek konumdaki bir yetkili, iş dünyasında çok güçlü dostlar edinebilirdi.
1996'da Moskova'ya geçen Putin, ekonomik kriz içindeki hükümetin özelleştirme çalışmalarında görev aldı. Çok geçmeden alkol ve sağlık sorunları nedeniyle gücü zayıflayan Yeltsin'in yakın çevresine girmeyi başardı. 1997'de Başkanlık İdaresi Başkan Yardımcısı, 1998'de ise KGB'nin yerini alan Federal Güvenlik Servisi yani FSB'nin başkanı oldu. Yine de Yeltsin'in 31 Aralık 1999'da istifa edip fazla tanınmayan Putin'i geçici devlet başkanı ilan etmesi yalnızca Rusya'yı değil bütün dünyayı şaşırttı. Dünya Vladimir Putin'in kim olduğunu hızla öğrenmek zorundaydı. 26 Mart 2000 yılında yapılan seçimde komünist aday Gennady Zyuganov'u rahat biçimde yendi ve Rusya'nın devlet başkanı oldu. İktidarının ilk yıllarında ekonomi hızla büyüdü. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra neredeyse bütün 90'lı yıllar boyunca küçülen Rus ekonomisi 1998'den itibaren toparlanmaya başlamıştı. Bu değişimin siyasi kazancını ise Putin topladı. Ekonomi 2000 yılında %10 büyüdü. 2008'deki küresel mali krize kadar yıllık büyüme ortalama %7 civarında seyretti. 90'lı yılların yoksulluğundan sonra gelen bu toparlanma Putin'i ülke içinde son derece popüler yaptı. 2004'te büyük bir farkla yeniden seçildi. Yurt dışında da ölçülü ve gerçekçi bir reformcu olarak görülüyordu. Yeltsin döneminin dağınıklığından sonra disiplinli bir yönetici görüntüsü veriyordu. Batı'daki yaygın algıya göre Putin, Yeltsin'in yönetim tecrübesine sahip fakat onun alkol sorunlarının gölgesini taşımayan bir liderdi. Batılı şirketler Rusya'ya yatırım yapmayı sürdürürken, Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri Rus doğalgazına giderek daha fazla bağımlı hale geldi. 2002'de Amerikan liderliğindeki ittifakla Rusya arasındaki ilişkileri düzenlemek amacıyla NATO-Rusya Konseyi kuruldu. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Amerikan Başkanı George W. Bush'u arayan ilk yabancı liderlerden biri Putin'di. Batı'da birçok kişi Rusya'nın onun yönetiminde demokratik bir ülkeye dönüşebileceğine inanıyordu. Bu iyimserlik yaklaşık 2003'ten itibaren muhalefetin bastırıldığına ilişkin haberlerle zayıflamaya başladı. Buna rağmen Batılı hükümetler Putin'i yıllarca uluslararası masanın önemli bir ortağı olarak kabul etmeyi sürdürdü. Ne var ki Batı'daki bu iyimser hava Putin'in izlediği siyasetle giderek daha az örtüşüyordu. Kafkasya'da Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınır sorunları çözülememişti. Çeçenler gibi bazı topluluklar bağımsız devlet kurmaya çalışıyordu. Putin 2000'li yıllar boyunca bu çatışmalara çoğu zaman kendisine bağlı yerel güçler üzerinden müdahale etti. Ağustos 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında kısa fakat son derece önemli bir savaş çıktı. Rus birlikleri Gürcistan'a doğrudan girdi. Güney Ossetya ve Abhazya, Gürcistan topraklarından koparılarak uluslararası toplumun büyük bölümünün tanımadığı ayrı yönetimlere dönüştürüldü. Bu bölgeler resmen Rusya'nın parçası değildi. Fakat askeri ve siyasi bakımdan Moskova'ya bağlıydı. Uluslararası alanda tanınmasalar da fiilen Rusya'nın ileri karakolları gibi hareket ediyorlardı. Çeçenistan'da da Kremlin yanlısı bir yönetim kuruldu. Putin 6 yıl sonra Ukrayna'da çok daha büyük ölçekte uygulayacağı yöntemi önce Kafkasya'da denemişti. Bu müdahaleler Putin'in asıl hedefini de açığa çıkarıyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Moskova denetiminden çıkan eski Çarlık ve Sovyet topraklarında yeniden nüfuz kurmak istiyordu. Ukrayna üzerindeki baskı, Belarus'la daha sıkı birlik arayışı ve Gürcistan ile Moldova'nın siyasetine müdahaleler aynı düşüncenin parçalarıydı. Putin'in örnek aldığı tarihsel figürler arasında Joseph Stalin'den çok büyük Petro gibi Rus çarları öne çıkar. Kurmak istediği ülke, sınırları dışında da söz geçiren yeni bir imparatorluk gücüdür. Bu hedefin işaretleri 2000'li yıllarda ortadaydı. Ancak uluslararası toplum onları uzun süre yeterince ciddiye almadı. Putin dışarıdaki hedeflerini büyütmeden önce Rusya içindeki konumunu sağlamlaştırmak zorundaydı. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya'da
Ülkenin otoriter geçmişine rağmen seçimlere ve çok partili siyasete dayanan yeni bir düzen kurulmuştu. Yeni anayasa, bir kişinin arka arkaya 2'den fazla devlet başkanlığı dönemi geçirmesini yasaklıyordu. Putin'in ikinci dönemi sona yaklaşırken 2008'de görevden çekilmesi gerekiyordu. Yerine 90'lı yıllarda Sankt Petersburg ve Moskova'daki siyasi basamakları onunla birlikte çıkan eski müttefiki Dmitri Medvedev geçti. Fakat 2008 ile 2012 arasındaki bu dönem gerçek bir iktidar değişimi değildi. Putin başbakanlık koltuğuna geçerek gücünü korudu. Medvedev'in süresi biter bitmez de 3. dönem için yeniden devlet başkanı oldu. Bu dönüş daha sonra 4. döneminin de önünü açacaktı. 2020'de dönem sınırı yeniden karşısına çıktığında bu kez anayasa değiştirildi. Sıfırlama denilen düzenleme önceki başkanlık dönemlerini hesaptan çıkardı ve Putin'in yeniden aday olmasını sağladı. Rusya artık açık biçimde tek kişinin iktidarına bağlanmıştı. Buna rağmen Putin'in 2008'de Medvedev'i öne sürme ihtiyacı duyması o yıllarda demokratik görünümün hala önem taşıdığını gösteriyordu. 31 Aralık 1999'dan beri Rus siyasetine hakim olan Putin, özel hayatı ve çalışma alışkanlıkları konusunda mesafeli bir kişidir. Uzun saatler masasının başında çalışan, Kremlin'de art arda toplantılar yapan disiplinli bir yönetici olarak tanıtılır. Çalışma yöntemleri şaşırtıcı ölçüde eskidir. Notlarını kalem ve kağıtla alır, çalışanları bunları daha sonra bilgisayara aktarır. Cep telefonu yerine ofisindeki sabit hatları kullanır. 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girilirken dijital çağın merkezindeki bir devlet başkanı için bunlar oldukça sıra dışı tercihlerdir. Mizahı da bilinçli bir siyasi araç olarak kullanır. Çalışmalarından memnun olmadığı bakanları halka açık toplantılarda alaycı sözlerle küçük düşürebilir. Deneyimli bir judocudur ve dövüş sporları müsabakalarına katılmıştır. Ayrıca yüzme, buz pateni, doğa yürüyüşleri ve dayanıklılık sporlarıyla ilgilendiği gösterilir. Fakat bu görüntülerin önemli bölümü titizlikle hazırlanmış bir liderlik sahnesidir. Amaç, Sovyet düzenini zayıflattığına inandığı masa başı bürokratlarının karşısına güçlü, dayanıklı ve sıradan Rus halkından gelen bir lider çıkarmaktır. Köpekleriyle çekilen görüntüler ve doğadaki gösterişli etkinlikler de bu imajın parçalarıdır. Putin Almanca ve İngilizce bilmesine rağmen batılı liderlerle yapılan resmi görüşmelerde çoğunlukla tercüman kullanır. Verilmek istenen mesaj açıktır. Rusya lideri Batı'nın diline uyum sağlamak zorunda değildir. Bu özenle hazırlanmış görüntünün arkasında son derece sert bir iktidar anlayışı vardır. Kremlin karşıtlarının, özellikle de yurt dışında sürgünde yaşayan isimlerin Sovyet döneminde geliştirilen Novichok adlı son derece güçlü sinir ajanıyla hedef alınması, Rus güvenlik kurumlarına yönelik çok ağır suçlamalara yol açtı. 2018'de İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme bunların en bilinen örneğidir. Putin'in kişisel emir verdiğini kanıtlayan açık belgeler bulunmasa da batılı hükümetler operasyonun arkasında Rus devletinin olduğunu açıkladı. Rusya içindeki muhalefet de ağır baskıyla karşılaştı. Putin'in en tanınmış rakibi Alexei Navalny, 16 Şubat 2024'te Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın bir cezaevinde öldü. Rus makamlarının açıkladığı ölüm nedeni ve olayın şartları bağımsız biçimde doğrulanamadı. Birleşmiş Milletler dahil uluslararası kuruluşlar güvenilir bir soruşturma çağrısı yaptı. Bugün Vladimir Putin'in adı her şeyden önce Ukrayna Savaşı ile anılıyor. Fakat bu savaş Şubat 2022'de birdenbire başlamadı. Kökleri Sovyetler Birliği'nin dağıldığı günlere kadar uzanıyordu. Sovyetler Birliği 15 ayrı devlete bölünürken Ukrayna bağımsızlığını kazandı. İlk yıllarda Moskova ile yakın siyasi ve ekonomik bağlarını koruyan, büyük ölçüde Rusya yanlısı bir ülkeydi. 2000'li yıllarda ise Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşmaya başladı. Ukrayna toplumunun önemli bir kesimi Avrupa Birliği'ne katılmanın ülke ekonomisini ve hukuk düzenini dönüştüreceğine inanıyordu. Ülkenin yönü konusundaki mücadele 2013 yılının Kasım ayında patladı. Rusya yanlısı Devlet Başkanı Viktor Yanukovych, Avrupa Birliği ile hazırlanmış ortaklık anlaşmasını imzalamaktan vazgeçti ve Moskova'ya yaklaşacağını açıkladı.
Adını Kıyıv'deki bağımsızlık meydanından alan Avrupa yanlısı, Avromaydan gösterileri kısa sürede ülke çapında bir siyasi krize dönüştü. Gösteriler büyüdü. Yanukoviç iktidardan uzaklaştırılarak Rusya'ya kaçtı. Putin buna Kırım Yarımadası'nı zorla Rusya topraklarına katarak, yani ilhak ederek ve Doğu Ukrayna'daki silahlı ayrılıkçıları destekleyerek karşılık verdi. Donetsk ile Luhansk çevresindeki sanayi bölgesi olarak bilinen Donbas'ın denetimi için savaş başladı. Çatışmayı ateşkes ve siyasi uzlaşmayla durdurmayı amaçlayan Minsk anlaşmaları sonuç vermedi. Yıllar geçtikçe tarafların uzlaşması daha da zorlaştı. Ukrayna'nın Amerikan liderliğindeki NATO'ya katılma isteği güçlenirken Putin bunu Rusya'nın güvenliğine doğrudan tehdit olarak görüyordu. Batı'nın Kırım'ın ilhakına ve Donbas Savaşı'na verdiği ilk karşılık sınırlıydı. Rusya, dünyanın önde gelen ekonomilerini bir araya getiren G8 grubundan çıkarıldı ve bazı yaptırımlarla karşılaştı. Ancak uygulanan baskı, Moskova yönetimini geri adım attıracak kadar güçlü değildi. 24 Şubat 2022'de Putin savaşı genişletti. Daha önce Donbas'la sınırlı kalan ve büyük ölçüde Rusya adına savaşan yerel silahlı gruplar üzerinden yürütülen çatışma, Rus ordusunun Ukrayna'ya karşı başlattığı geniş çaplı istilaya dönüştü. Büyük bir kuvvet Kıyıv'e yönelerek hızlı ve kesin zafer kazanmayı amaçladı. Bu plan başarısız oldu. Ukrayna ordusu beklenenden çok daha etkili bir direniş gösterdi ve Rus birlikleri başkent çevresinden çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen Rusya doğu ve güneyde ilerledi. Zamanla Azak Denizi'nin kuzey kıyısının tamamında denetim kurdu. Ardından yıpratma savaşı başladı. Rus birlikleri aylar süren çatışmalardan sonra yakılıp yıkılmış kasabaları ele geçirirken binlerce askerini kaybetti. Ukrayna'da ağır insan kayıpları verdi. Milyonlarca kişi ülke içinde yerinden edildi ya da yurt dışına kaçtı. Batılı ülkeler Rusya'yı uluslararası sistemden dışlamaya yöneldi. Kremlin çevresindeki kişilere, bankalara, teknoloji tedarikine, petrol ve doğal gaz gelirlerine yaptırımlar getirildi. Putin çok sayıda uluslararası toplantıdan uzaklaştırıldı. Fakat yaptırımlar savaşı kısa sürede sona erdirecek sonucu vermedi. Ukrayna Savaşı, Rusya'nın başka bölgelerdeki etkinliğini de bütünüyle sona erdirmedi. Sahel, Sahra Çölü'nün hemen güneyinde Afrika'yı doğudan batıya geçen yarı kurak bir kuşaktır. Moskova, bu bölgede Mali'den Nijer ve Burkina Faso'ya kadar uzanan geniş bir alanda askeri ve siyasi etkisini artırdı. Bir zamanlar Fransa'nın belirleyici olduğu ülkelerle güvenlik anlaşmaları yaptı, Kremlin'le bağlantılı Wagner adlı özel askeri yapılanmayı devreye soktu ve oluşan güç boşluğunu doldurmaya çalıştı. Suriye'de ise 2011'de başlayan iç savaş boyunca Beşşar Esad yönetimini destekledi. Rus müdahalesi özellikle 2015'ten sonra Esad'ın iktidarda kalmasında belirleyici oldu. Ancak Esad yönetimi Aralık 2024'te çöktü ve devrik lider Rusya'ya sığındı. Bu gelişme Moskova'nın Orta Doğu'daki nüfuzu için ağır bir gerilemeydi. Batı'yla ilişkiler bozuldukça Putin İran, Çin ve Kuzey Kore'ye yaklaştı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Ukrayna Savaşı'nın genişlemesini sert biçimde kınamaktan kaçındı. 2022'den itibaren Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkiler daha karşılıklı bağımlı bir yapıya büründü. Bunun arkasında büyük ölçüde enerji siyaseti vardı. Dünya nüfusunun yaklaşık 6'da birini barındıran Hindistan, büyüyen ekonomisini beslemek için büyük miktarda ucuz enerjiye ihtiyaç duyuyordu. Batı Rus petrolüne yaptırım uygulayınca Moskova yeni müşteriler aradı. Enerji fiyatlarının 2023 ve 2024'te gerilemesiyle Hindistan, indirimli Rus petrolünün başlıca alıcılarından biri oldu. Bu enerji alışverişi iki ülke arasındaki yakınlaşmanın en önemli unsurlarından biriydi. Bu sırada Putin, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturması altındaydı. Rus kuvvetlerine yöneltilen çok sayıdaki savaş suçu iddiası arasında özellikle çocukların durumu öne çıkıyordu. Mahkeme Mart 2023'te işgal altındaki Ukrayna bölgelerinden 10 binlerce çocuğun hukuka aykırı biçimde Rusya'ya götürülmesi ve nakledilmesi suçlamalarıyla Putin hakkında tutuklama kararı çıkardı. Bu karar, Putin'in mahkemenin yetkisini tanıyan ülkelere yaptığı ziyaretleri ciddi bir hukuki risk haline getirdi. Yine de birçok devlet tutuklama emrini uygulamadı. Bazıları ise
krizi önlemek için Putin'in ülkeye gelmemesini sağlayan diplomatik çözümlere yöneldi. Savaş devam ederken Putin, iktidarı boyunca karşılaştığı en ciddi iç tehdidi yaşadı. Bu tehdidin adı Yevgeni Prigojin'di. Putin ile Prigojin'in hayat yollarında dikkat çekici bir paralellik vardı. Sovyetler Birliği çökerken ikisi de tanınmayan isimlerdi. 90'lı yılların kargaşası Putin'i istihbarattan siyasete, Prigojin'i ise küçük ticari girişimlerden restoran işletmeciliğine taşıdı. 90'lı yıllarda devlet varlıklarının satılması, olağanüstü servet ve siyasi nüfus kazanan yeni bir iş insanı sınıfı doğurdu. Bu kişilere oligark deniyordu. Onlara hizmet veren Prigojin, 2000'li yıllarda Kremlin sofralarına yemek sağlayan sıradan bir işletmeci olmaktan çıktı. Devlet okullarının gıda ihalelerini aldı, büyük kamu sözleşmeleriyle servet kazandı. 2014'te ise Wagner grubunun kuruluşunda rol alarak paralı askerlik alanına girdi. Wagner kısa sürede Suriye İç Savaşı'nda ve Afrika'nın çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren seçkin bir paralı asker gücü haline geldi. Ukrayna Savaşı başladığında Prigojin, Rus askeri düzeninin kilit isimlerinden biriydi. Wagner birlikleri cephede önemli görevler üstlenirken Prigojin, savaşın sevk ve idaresini giderek daha açık biçimde eleştiriyordu. Gerilim 23 Haziran 2023'te silahlı isyana dönüştü. Wagner güçleri Rostov-na-Don'u, şehrindeki askeri merkezleri ele geçirdi ve hızla Moskova'ya ilerlemeye başladı. Putin televizyonda yaptığı konuşmada isyanı ihanet olarak nitelendirdi. Konuşmasının tonu, Kremlin yönetiminin tehdidi son derece ciddi gördüğünü gösteriyordu. Fakat Prigojin beklenmedik biçimde geri adım attı. Birliklerini durdurdu ve Rostov'dan çekildi. Tam 2 ay sonra 23 Ağustos'ta içinde bulunduğu özel uçak düştü ve Prigojin hayatını kaybetti. Kazanın kasıtlı bir patlamadan kaynaklandığına ve Kremlin'le bağlantılı olabileceğine ilişkin güçlü şüpheler doğdu. Ancak Putin'in doğrudan emir verdiğini kanıtlayan kamuya açık ve kesin bir delil ortaya konmadı. Kremlin suçlamaları reddetti. Rus soruşturması ise uluslararası ölçütlerde şeffaf biçimde yürütülmedi. Sonuçta Putin, iktidarına yönelen en ciddi iç tehdidi de atlatmıştı. Prigojin, isyanını cephedeki askerlerin yeterli silah ve destek alamadığı gerekçesiyle savundu. Bu sözler, Rus savaş ekonomisinin çöktüğü izlenimini veriyordu. Oysa 2022'nin ilk aylarında ortaya çıkan tablo çok daha karmaşıktı. Batılı ülkeler, Rus petrolü ve doğal gazına yaptırım uygulamaya çalışırken enerji fiyatları hızla yükseldi. Almanya gibi Rus gazına bağımlı ülkeler yeni tedarik kaynakları bulmakta zorlandı. Moskova yüksek fiyatlar sayesinde ilk dönemde önemli gelir elde etti. Savaş sanayisine yapılan büyük devlet harcamaları da ekonomik büyüme rakamlarını geçici olarak destekledi. Bu geçici kazanç uzun sürmedi. Batıdaki enflasyonun tek nedeni Rusya yaptırımları değildi. Salgın sonrasındaki tedarik sorunları da fiyatları yükseltiyordu. Yine de Rus enerjisinden hızla vazgeçme çabası, batılı ülkelerdeki fiyat baskısını daha da ağırlaştırdı. 2024 başında petrol ve doğal gaz fiyatları yeniden gerilerken Rusya, iş gücü açığı, teknolojiye erişim sorunu ve giderek büyüyen askeri harcamalarla karşı karşıya kaldı. Çeşitli batılı ve Ukraynalı tahminler, Rusya'nın savaşta ölen ve yaralanan askerlerinin toplamının 2025'e gelindiğinde 1 milyonu aştığını öne sürdü. Kesin sayı bağımsız biçimde doğrulanamasa da kayıpların son derece ağır olduğu tartışmasızdı. Putin 2024'te müttefiki Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore'den asker, silah ve cephane desteği istedi. Bu desteğin sağlanması savaşın ulaştığı boyutu gösteriyordu. Donald Trump'ın 2025'te aradan bir dönem geçtikten sonra yeniden Amerikan başkanı olması savaşta yeni bir diplomatik aşama başlattı. Trump seçim kampanyasında Ukrayna Savaşı'nı göreve geldikten sonra birkaç gün içinde bitireceğini söylemişti. Bu gerçekleşmedi fakat yönetimi barış görüşmeleri başlatmak için girişimlerde bulundu. Artık iki tarafında masaya oturmak için güçlü nedenleri vardı. Ukrayna harap olmuş, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kalmıştı. Kıyı ve cepheden uzaktaki şehirler bile her gün füze ve insansız hava aracı tehdidi altında yaşıyordu. Rusya'da ağır asker kayıpları, zorlanan ekonomisi ve sarsılan uluslararası itibarıyla büyük bir bedel ödüyordu.
Rus birlikleri doğuda ilerlese de bu ilerleme son derece yavaştı. Kıyı'yı ele geçirerek bütün ülkeyi denetim altına alma hedefi artık ulaşılabilir görünmüyordu. Trump yönetiminin ilk yılı içindeki diplomatik girişimler tarafların hiçbirini tatmin eden bir sonuç vermedi. 2025'te Riyad ve İstanbul'da yürütülen görüşmelerle Alaska'da düzenlenen zirve kesin bir sonuç üretmedi. Bazı görüşmelere Ukraynalı temsilcilerin katılmaması ciddi tartışma yarattı. 15 Ağustos 2025'te yapılan Trump ile Putin zirvesi de esas olarak iki lider arasındaki bir görüşmeydi ve Ukrayna masada doğrudan temsil edilmedi. Amerikan yönetimi bir yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile kamuoyu önünde sert tartışmalar yaşarken, diğer yandan daha yapıcı temaslar kurdu. Putin ise temel talebinden vazgeçmedi. Rusya, Ukrayna'nın hiçbir zaman NATO'ya üye olmayacağını, güvence altına almayan bir barışı kabul etmeyecekti. İttifakın doğuya doğru genişlemesine karşı çıkmak, onun dış politikasının değişmeyen başlıklarından biriydi. Ukrayna Savaşı yıllarında Putin'in özel hayatı da yeniden gündeme geldi. Kremlin, Nisan 2014'te Vladimir Putin ile yaklaşık 30 yıllık eşi Lyudmila Shkrebneva'nın resmen boşandığını açıkladı. Duyuru, Kırım'ın ilhakıyla Donbas Savaşı'nın başlaması arasındaki gergin haftalarda yapıldı. Çift en az bir yıldır ayrıydı. Bazı haberler bu ayrılığın çok daha önce başladığını öne sürüyordu. Putin'in yıllar boyunca farklı ilişkiler yaşadığına dair çok sayıda haber yayımlandı. Bunların önemli bölümü doğrulanamadı. Rus lider özel hayatını büyük bir gizlilik içinde tutuyor ve Kremlin'de aile konusundaki sorulara çoğunlukla cevap vermiyordu. Evliliği dışında en uzun süre devam ettiği ileri sürülen birliktelik, eski jimnastikçi Alina Kabayeva ile yaşadığı öne sürülen ilişkidir. 1983 doğumlu Kabayeva, 2004 Atina Yaz Olimpiyatlarında ritmik jimnastik genel toplamında altın madalya kazandı. 2007'de Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nden Rus parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması'na seçildi. İkili arasındaki ilişki hiçbir zaman resmen doğrulanmadı. Birlikte çekilmiş en eski fotoğraflardan bazıları 2001'e uzanır. Ancak bunlar Putin'in devlet başkanı, Kabayeva'nın ise etkin sporcu olarak katıldığı resmi organizasyonlarda çekilmişti. Kabayeva'nın 2015 ve 2019'da Ivan ile Vladimir adlarında iki erkek çocuk dünyaya getirdiği, babalarının da Putin olduğu iddia edildi. Bu bilgi hiçbir zaman doğrulanmadı. Çocuklar gerçekten Putin'in oğullarıysa 2030'lu yıllarda Rus kamuoyunun karşısına çıkmaları mümkün olabilir. Şimdilik bundan fazlasını söylemek mümkün değildir. Putin'in serveti de aile hayatı kadar kapalıdır. Putin'in büyük bir serveti bulunduğu yaygın biçimde kabul ediliyor. Fakat bu servetin büyüklüğünü hesaplamak mümkün değildir. Bazı uzmanlar onu dünyanın en zengin insanları arasında gösterir. Bu tahminler mal varlığının kendi adına değil, güvendiği kişiler ve şirketler üzerinden saklandığı düşüncesine dayanır. Resmi kayıtlarda yıllık geliri yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık 150 bin dolar düzeyinde görünür. Devlet başkanı olarak çok sayıda resmi konut ve tatil yerinden yararlanır. Karadeniz kıyısındaki son derece lüks saray benzeri yapı da araştırmacılar tarafından Putin ile ilişkilendirilmiştir. Bu kıyılar 18. yüzyılın sonlarından beri Romanovların ve üst düzey Rus aristokratlarının Moskova ile Sankt Peterburg'un soğuğundan kaçmak için tercih ettiği bir tatil bölgesiydi. Kremlin ise söz konusu yapının Putin'e ait olduğunu reddeder. Putin'in kullanımına ayrılan veya onunla ilişkilendirilen başka mülklerinde bulunduğu öne sürülüyor. Ancak bunların kaç tane olduğu ve hangilerinin gerçekten kişisel mal varlığına dahil edildiği açıklığa kavuşmuş değildir. Benzer biçimde değeri yaklaşık 500 milyon dolar olduğu ileri sürülen büyük bir süper yatın gerçek sahibinin Putin olduğu iddia edilmiştir. Yat doğrudan onun adına kayıtlı değildir ve mülkiyet zinciri kesin biçimde ortaya konamamıştır. Putin'in Rusya içinde ve dışında bankalar, şirketler ve güvenilir aracılar üzerinden milyarlarca dolar sakladığı da öne sürülür. Ukrayna Savaşı sonrasında batılı ülkeler Rus varlıklarını dondurmaya başlayınca bu servetin büyük bölümünün Rusya'da, bir kısmının ise İsviçre veya Orta Doğu'daki finans merkezlerinde tutulduğu iddia edildi.
yurt dışında saklandığı ileri sürülen paranın günün birinde iktidardan uzaklaştırılması ve sürgüne gitmek zorunda kalması ihtimaline karşı güvence olarak hazırlandığı da iddialar arasındadır. Burada kesin bilgiyle iddiayı birbirinden ayırmak gerekir. Putin'in devlet başkanı olarak çok geniş imkanlardan yararlandığı açıktır. Fakat kişisel servetinin gerçek büyüklüğü ve hangi mülklerin doğrudan ona ait olduğu hala bilinmiyor. Putin ailesinde dikkat çeken başka isimler de vardır. Yine de hepsi Vladimir Putin'in devasa gölgesi altında kalır. Vladimir'in iki ağabeyi çocuk yaşta öldüğü için onların soyundan gelen yeğenleri bulunmuyor. Buna karşılık anne ve babasının kardeşlerinden doğan kuzenleri vardır. Bunların en tanınmışı amcasının oğlu Igor Putin'dir. Igor, Vladimir'in iktidarı döneminde iş dünyasında önemli ölçüde zenginleşti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaşı başlatmasından sonra batılı ülkelerin yaptırım listelerine giren Putin çevresiyle bağlantılı isimlerden biri oldu. Igor'un oğlu Roman Putin de son derece varlıklı olduğu ileri sürülen bir iş insanı ve siyasetçi olarak tanındı. 2020'de Yolsuzluğa Karşı Halk adlı yeni bir siyasi oluşumun başına geçti. Bu hareketin Vladimir Putin'e meydan okumaktan çok yolsuzluk konusunu muhalefetin elinden almaya yönelik olduğu düşünüldü. Çünkü Rusya'da yolsuzlukla mücadelenin en tanınmış ismi Alexei Navalny'ydi. Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rus makamları tarafından 2019 ile 2021 arasında aşamalı olarak yasaklandı. Roman Putin'in partisi ise iktidarın kabul ettiği sınırlar içinde benzer bir söylem kullanıyordu. 40'lı yaşlarının sonlarında olan Roman'ın gelecekte Rus siyasetinde daha görünür hale gelmesi mümkündür. Fakat Vladimir Putin'in Ludmila ile evliliğinden doğan iki kızının aktif siyasete girmeye hazırlandığına dair bir işaret yoktur. Bu tercih Rusya'nın yakın siyasi tarihiyle de uyumludur. Ülke 18. yüzyılda güçlü kadın hükümdarlar görmüş olsa da Sovyet döneminde ulusal siyaseti yönlendiren bir kadın lider çıkmadı. Putin'in büyük kızı Maria Vorontsova, çocuklarda hormonlar ve hormonlara bağlı hastalıklarla ilgilenen endokrinoloji alanında çalışan bir doktordur. Ayrıca Moskova Tıbbi Genetik Derneği'nin yönetiminde görev almıştır. Babasının Xi Jinping ile insan ömrünün uzatılması üzerine yaptığı konuşma, Maria'nın çalışma alanını daha da dikkat çekici kılıyor. Vorontsova'nın yönettiği veya yer aldığı ekipler, yaşam süresinin uzatılması, 3 boyutlu organ baskısı ve yaşlanmayı yavaşlatacak yöntemler üzerine yüksek miktarda devlet desteği alan projelerde çalıştı. Özel hayatına ilişkin bilgiler sınırlıdır. 2 ayrı evlilikten 2 erkek çocuğu bulunduğu yönünde haberler vardır. Küçük kız Katerina Tihonova ise Moskova Devlet Üniversitesi'nde gelişmiş bir bilim ve teknoloji merkezi kurmayı amaçlayan milyarlarca dolarlık İnopraktika projesinin yöneticisidir. Eğitim geçmişi Japon tarihi, matematik ve fizik gibi birbirinden farklı alanları kapsar. Bir kız çocuğu olduğu ileri sürülmektedir. 2 kardeş siyasete girmedi fakat Moskova'da büyük kamu kaynaklarına ulaşabilen önemli bilimsel ve idari görevler üstlendi. Her ikisi de 2022'de batılı ülkelerin yaptırım listelerine alındı. Putin'in 3. bir kızı bulunduğuna dair doğrulanmamış haberler de vardır. Yelizaveta Krivonogi ya da kullandığı diğer adla Luiza Rozova'nın 2003'te Sankt Peterburg'da doğduğu ve annesinin daha önce temizlik işçisi olarak çalışan Svetlana Krivonogi olduğu ileri sürüldü. Genç kadının daha sonra Paris'te yaşadığı bildirildi. Yüz hatlarının Vladimir Putin'e benzediği sık sık öne sürülse ve kendisi aile kökenine ilişkin imalı açıklamalar yapmış olsa da Putin'in kızı olduğu kesin biçimde kanıtlanmış değildir. Rozova'nın Rusya'nın Doğu Avrupa'daki savaş siyasetine karşı çıktığına ilişkin açıklamaları da basına yansımıştır. Fakat bütün bu isimlere rağmen ailenin merkezinde hala tek bir kişi vardır: Vladimir Putin. 2020'li yılların ikinci yarısına girilirken Rusya içindeki iktidarı ciddi bir rakiple karşılaşmıyor. Alexei Navalny'nin ölümünden sonra ülke çapında aynı etkiyi yaratabilecek yeni bir muhalefet lideri ortaya çıkmadı. Yevgeni Prigojin'in başarısız isyanından sonra Putin ordu ve güvenlik kurumları üzerindeki denetimini yeniden kurdu. Yaşı da yakın gelecekte iktidarı bırakmasını zorunlu kılacak kadar ilerlemiş değildir.
2032'de 80 yaşına girecek. 20 yılı aşkın süredir kanserden cüzzama ve Parkinson hastalığına kadar pek çok rahatsızlık yaşadığı ileri sürüldü. Bu sansasyonel haberlerin hiçbiri güvenilir kanıtlarla doğrulanmadı. Görünen o ki sağlığı, iktidarda kalmasının önündeki en büyük engel değildir. Bu nedenle Rusya'nın daha uzun yıllar Putin tarafından yönetilmesi mümkündür. Önümüzdeki yıllarda ailenin başka üyeleri de siyasette daha görünür hale gelebilir. Fakat Putin ailesinin geçmişi hala sis perdesiyle kaplıdır. Putinler yüzyıllardır iktidara yakın yaşayan köklü bir hanedan değildi. 20. yüzyıla kadar siyasette ya da devlet yönetiminde belirgin bir ağırlıkları yoktu. Aile, Rus tarihinin merkezinde sanki birdenbire belirmişti. Bugün anlatılan aile hikayesine göre Spiridon Putin, Sovyetler Birliği'nin ilk iki lideri Lenin ve Stalin için uzun yıllar aşçılık yapmış, belki de gizli servislerle bağlantı kurmuştu. Bu anlatı aileyi Rus devriminin ilk günlerinden beri iktidarın en mahrem alanlarına girebilen güvenilir bir çevre olarak gösterir. Ne var ki Vladimir Putin'in sözleri dışında Spiridon'un gerçekten bu kadar etkili olduğunu gösteren çok az belge vardır. Ailenin Vladimir Putin'in doğduğu 20. yüzyıl ortalarındaki yoksul hayatı bunun tersini düşündürmektedir. Putinler büyük ihtimalle Leningrad'da kıt imkanlarla yaşayan sıradan bir Rus ailesiydi. Gerçekte Putin ailesinin hikayesi büyük ölçüde tek bir adamın hikayesidir. 1952'de doğan Vladimir, Leningrad'ın apartman avlularında ve sokaklarında büyüdü. Devletin gizli servisi KGB'ye katılmayı, daha iyi bir hayata ulaşmanın yolu olarak gördü. 70'li ve 80'li yıllardaki istihbarat kariyerinin ayrıntıları bir casustan bekleneceği üzere büyük ölçüde gizli kaldı. Yine de Doğu Almanya'da görev yaptığı ve 80'lerin ikinci yarısında Sovyet hakimiyetinin Doğu Avrupa'da çöküşünü yakından izlediği biliniyor. Rusya'ya döndükten sonraki yükselişi ise olağanüstü hızlıydı. Sankt Petersburg ve Moskova'daki yeni demokratik düzenin basamaklarını çıktı. 31 Aralık 1999'da Rusya Federasyonu'nun geçici devlet başkanı oldu. Genç Rus demokrasisini bütünüyle etkisiz hale getirmesi yıllar aldı. Fakat 2000'li yıllar ve 2010'lu yılların başında bu süreci adım adım tamamladı. 2012'de üçüncü kez devlet başkanı seçildiğinde Rusya artık büyük ölçüde onun kişisel iktidarı altında yönetiliyordu. Putin, ülkenin yakın tarihini derinden şekillendirdi. Kafkasya ve Ukrayna'daki savaşlarla eski Rus İmparatorluğu'nun nüfuz alanını yeniden kurmaya çalıştı. Avrupa'nın siyasetini daha ne kadar etkileyeceği ve hayattayken iktidarı devredip devretmeyeceği bilinmiyor. Geniş Putin ailesinden herhangi birinin ondan sonra Rus siyasetinin merkezine çıkıp çıkmayacağı da belirsizdir. Bugün için gerçek bir Putin hanedanının Vladimir Putin'den sonra sürmesi düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Fakat bu ailenin hikayesinde kesin olan çok az şey var. Peki sizce Spiridon Putin gerçekten Lenin ve Stalin için aşçılık yaptı mı? Yoksa Vladimir Putin, ailesinin geçmişini iktidara daha eski ve gizemli bağlarla ilişkilendirecek biçimde yeniden mi kurdu? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.